Merhabalar arkadaşlar. Nilda ile kanalımda yine buluştuk. Yine kolektif açılımlardan e, bir tane yapmak istedim. Bu seferki ilişki bazında değil ama iş hayatınızla alakalı, parasal durum, iş konularınızla alakalı bir açılım olsun istedim. Çünkü o konuda da çok soru geliyor. Dişil ve eril enerji için ayrı ayrı yapacağım ben. Önce eril enerji için bir kart seçiyorum. Eril enerji sağ enerjisiyle geldi. Dişil enerjiye bir bakalım. Hem bayan dinleyiciler için hem erkek dinleyiciler için detaylı olsun istedim. Mide kartı geldi. Yani burada daha duygusal olarak belki tutkulu bir şekilde bazı şeyler, belki hobi anlamında bir şeyler yapıyor dişil enerji burada. Anaç ruhuyla ya da bir şeyler yaptığını söyleyebilirim. Eril enerjide burada daha atak, sonunu düşünen kahraman olmaz denilir, yani öyle bir enerjide yapıyor yani. Yani artık bundan sonra ne olduysa oldu. Ben bunu yapıyorum diyor, sanki öyle bir enerjide. Kartlarımı aralara yerleştiriyorum. İyi karışsın. Yani burada eril enerji arkadaşlar daha atak, daha spontan bir şekilde. Dişil enerjide daha aslında duygusal, böyle sezgisel olarak devam ediyor yaptığı işe. Belki burada kendisini daha yetersiz de hissediyor olabilir. Daha motivasyonu düşük de olabilir Mida'nın. Fakat temiz bir enerji olarak görünüyor. Sağ kartı da burada daha aktif bir enerji barındırıyor bize. Şimdi bakalım eril enerji için 3 tane tarottan şöyle kartlarımızı görelim. Şimdi ilk kart denge. Aslında sağ kartı burada eril enerji yani. Biraz dengesi de bozulmuş. Bu belki aldığı bir haber ya da ayrılmak istediği bir yer var da olabilir. Ama buradan kopuş olamıyor bir türlü. Ya da bir şeyleri fark edemiyor. Bir şeyleri seziyor ama fark edemiyor. Bu da onu aslında orayı terk etmeye itiyor. Pek de memnun değil. Ama güneş kartı geldi. Yani bu dengesiz durumun, kendi dengesini bozan, huzurunu bozan durumun bir uyanışla düzeleceğini gösteriyor. Yani orayı er ya da geç terk edecek ya da o olayın arkasındaki gizeme erişecek, fark edecek ve orada bir uyanış yaşayacak diye gözüküyor. Dişil enerji için bakalım. Dişil enerjinin aslında enerjisi yerinde. Burada sadece yeni bir ortaklık aşaması ya da ilerleme aşaması da olabilir bu. Ama birisinden bir destek alıyor olabilir. Karşısındaki kişilerden, yani bir kişiye danışmanlık vermek gibi mesela. Ya da yeni bir anlaşma da yapmak olabilir bu. Sanki bu aşamada gibi görünüyor. Ya evet, sevgililer kartının gelmesi aynı zamanda burada eşin de desteğinin olabileceğini gösteriyor. Bir ortaklık çok muhtemel bu arada. Hava ikilisi bir kararsızlığa düşebilir ama dişil enerji daha sonrasında, çünkü zaten çok sezgisel devam ettiği için o duygusal yoğunluğu bir aşamada kaybedebilir ya da bir şey kafasını karıştırabilir bu ortaklıkla alakalı ya da yeni işiyle alakalı. Peki sorarak devam edelim. Peki eril enerji neye dikkat etmeli diye bir soralım. Bir kere sabretmeyi öğrenmesi gerekiyor. Ya da sabrettiği bir konuda
Evde huzursuzluk yaratmamaya dikkat etmesi gerekiyor. Yani çok fevri kararlarla, mesela aniden işini terk etmek gibi. Böyle bir şey yapmaması gerekiyor. Evi taşımak olabilir, ev değiştirmek olabilir. Bakın bunlar da işle alakalıdır. Evin yeni işiniz için evi taşırsınız ama yeni başladığınız yerde çok huzursuz olursunuz. Bu sefer evi tekrar taşımak falan çok büyük problem olabilir. Dişil enerjiye bir bakalım. Dişil enerji için yeni bir kontrat demiştik. Zaten baykuş kartının gelmesi de. Şimdi burada baykuş kartının ters gelmesi aslında bu yeni ortaklığın ya da işin biraz gecikebileceği ve bu ortaklıkla alakalı bazı hususlarda hayal kırıklığı, kalp kırıklığı yaşayabileceği zaten çok fazla duygusal şekilde ilerliyor. Bununla alakalı belki bir umut var. Ya da sizin hobi olarak yaptığınız bir işle alakalı bir hayal kırıklığı yaşayabileceğini gösteriyor. Bu şu andaki mevcut durumda olabilir. Fakat çok kısa bir zaman sonra yeni bir işe de atılım yapacak olabilirsiniz bu ortaklıktan sonra. Belki de biraz sabretmek gerekiyor bu konuda, hayal kırıklığı yaşamamak adına. Peki yeni bir iş olanağı var mı diye bir soralım. Eril enerji için çok şifalandırıcı bir durum ve artık gerçekten de sabırsız bir durumda. Sabırsız bir durumda ve bazı köstekler de görmüş bayan figürlerden. Belki çalıştığı yerde iş arkadaşları ya da kendi yakın çevresi de olabilir. Fakat bir destek yolda, bir şifa, yani yeni bir fırsat olabilir bu. Bu konuyla alakalı önünde duracak iki kişi görüyorum. Yani yapma etme der gibi. Ama bu kişiler zaten olayın içeriğini de bilmiyor. Aslını bilen sizsiniz. Dolayısıyla buna karar verecek de sizsiniz arkadaşlar. Yani başka kişilerin fikirlerini almaktansa kendi fikrinizle devam etmeniz uygun olacak. Dişil enerji için bakalım. Evet, ters mektup. Bazı gecikmeler yaşanabilir diyor. Yeni işle alakalı ama son aşamada evet beklediğini alacaksın ama e, bu aşamada o yeni teklifi, yeni işi bulana kadarki aşamada bayağı bir sert rüzgarlar esebilir. Belki hayırsız haberler, yani borç mesela, bu konuyla alakalı bazı kötü haberler de alabilirsin diyor. Ama eninde sonunda o beklediğin güzel haber, güzel fırsat sana ulaşacak. Peki ne sorabiliriz? Bir de parasal anlamda bakalım, gelişmeler o döneme kadar, o şifalandırıcı döneme kadar nasıl bir şekilde devam edecek? Evet, parasal konular sıkıntılı görünüyor. Fakat yeni bir kapı da var. Yani bu borçların ödenmesi olarak da düşünebiliriz. Bir yolculukla beraber ya da uzak bir yerden gelecek bazı destekler olabilir. Bir iş bağlantısı da olabilir. Buralardan kazançlar elde ederek bu borçların kapanması ve parasal anlamda şifalandırıcı bir dönem diyebiliriz. Dişil enerji için aslında şu anda çok kötü bir durum yok. Belki eşten kaynaklı ya da çalıştığınız bir yer varsa oradan kaynaklı. Orada belki maaşınızın gecikmesi ya da beklediğiniz zammın olmaması gibi bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Bu da sizin biraz canınızı sıkabilir olarak çıkmış. Peki başka ne sorabiliriz? Başka ne sorabiliriz diye düşünüyorum. Yeni bir kariyer olanağını sorduk. Evet, bir şey var ama biraz gecikmeli olabilir dedik dişil enerji için. Eril enerji için ise çok sabırsız bir halde olduğunuzu görüyorum. Şifa geliyor aslında ama bu sabırsızlık dönemi biraz sıkıntılı. Borçlarla alakalı zaten evet şu anda kötü ama sonrasında hayırlı haberler var dedik. Dişil enerji için şu anda o kadar problem yok. Ama belki ve eşin bir sıkıntısı ya da eşin yol açtığı bazı problemlerden dolayı şu anda biraz müzdarip olabilir dedik.
Spontan seçelim bakalım. Evet, bazı engeller görünüyor ama işte beklenilen bir şey var aslında. Bir para da olabilir bu. Ya da bir iş başvurusu yaptınız, onun cevabını bekliyor olabilirsiniz. Bu biraz, evet, yani biraz zamana yayılan bir durum olarak çıkmış. Dişil enerjinin ise bir erkekten, eşten, ortaktan yana bir beklentisi var gibi ve bu da artık içini kemiren bir durum olarak çıkıyor. Ama dişil enerji daha şanslı. Yani güneş kartının gelmesi zaten bu beklenilen durumun kesinlikle olacağını gösteriyor. Yani soru cevap şeklinde gidersek tabii ki deste daha net cevaplar veriyor. O yüzden ben de sorulara yöneliyorum. Artık kolektif açılımları daha sık yapacağız. Bunun size daha iyi rehberlik edeceğini düşünüyorum artık. Öyle karar verdim. Günlük olarak yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Tabii ki haftalık açılımlara da devam edeceğiz bu arada. Yine yeni açılımlarda görüşürüz arkadaşlar. Umarım iyi bir şekilde rehberlik etmeyi başarıyorumdur. Hepinizi çok seviyorum şimdilik. Hoşça kalın.